Gecenin sessizliği etrafınızı sararken, zihninizin yorgun dalgaları durulmaya başladığında, sizi çok bilindik ama bir o kadar da yanlış anlatılmış bir coğrafyaya, kutsal topraklara götürüyoruz. Kutsal topraklar dendiğinde aklımıza hemen İncil'den, Tevrat'tan ya da Kur'an'dan bildiğimiz o büyük ve destansı hikayeler gelir. İbrahim ve İshak'ın çölleri aşan yürüyüşleri, Musa'nın peşindeki halkıyla birlikte Mısır'dan çıkışı, Davut'un dev Calut ile çarpışması, Süleyman'ın inşa ettiği o devasa ve efsanevi tapınak. Bu hikayeler sadece dini metinlerin bir parçası olmakla kalmamış, aynı zamanda tüm Batı ve Orta Doğu medeniyetlerinin zihinsel temelini, ahlak anlayışını ve tarih algısını şekillendirmiştir. Hepimiz bu destanları binlerce kez dinleyerek, okuyarak ya da izleyerek büyüdük. Ancak şimdi o bilindik hikayelerin ötesine, tarih kitaplarının ve kutsal metinlerin kasıtlı olarak unutturmaya çalıştığı çok daha derin, çok daha karanlık ve çok daha büyük bir gerçeğe doğru yelken açıyoruz. Çünkü İbrahim peygamber o topraklara adım atmadan, Musa'nın hikayesi yazılmaya başlanmadan, o kutsal metinlerin tek bir kelimesi bile parşömenlere dökülmeden çok önce bu topraklarda bambaşka bir medeniyet yaşıyordu. Bu medeniyet, basit çadırlarında yaşayan göçebe bir topluluk değildi. Aksine devasa surlarla çevrili ihtişamlı şehirler inşa eden, 3 kıta arasında deniz aşırı ticaret ağları kuran, felsefe ve sanatla uğraşan son derece gelişmiş ve güçlü bir toplumdu. Onlar Kenanlılardı. Tarihin gördüğü en talihsiz halklardan biri. Çünkü Kenanlılar, kazananların yazdığı tarihte, daha doğrusu kutsal kitapların sayfalarında her zaman o kötü adamlar olarak resmedildiler. İbrani metinleri onları çocuklarını tanrılara kurban eden, ahlaki yozlaşmanın dibine vurmuş, ne pahasına olursa olsun fethedilmesi ve yeryüzünden tamamen silinmesi gereken vahşi düşmanlar olarak anlattı. Hatta Yeşu kitabına göre bizzat Tanrı'nın kendisi onların soykırıma uğratılmasını, şehirlerinin yerle bir edilmesini emretmişti. Binlerce yıl boyunca tarih onları sadece bu şekilde hatırladı. Kenanlılar, ilahi adaletin tecelli etmesi için yok edilmesi gereken o korkunç ve günahkar medeniyetin bir sembolü, bir ibret hikayesi haline geldiler. Ancak son birkaç on yılda arkeologlar İsrail, Lübnan, Suriye ve Ürdün topraklarında kazılar yaptıkça bu hikayenin ne kadar büyük bir çarpıtma olduğunu kanıtlayan inanılmaz bulgulara ulaştılar. Toprağın altından sadece kırık çanak çömlekler veya yıkık duvarlar çıkmadı. Aynı zamanda şu an bu metni okumanızı veya dinlemenizi sağlayan o ilk alfabeyi icat eden, Antik Yunanlılardan erken dönem İsraillilere kadar herkesi derinden etkileyen sanat ve edebiyat eserleri yaratan muazzam bir medeniyetin kalıntıları gün yüzüne çıktı. En çarpıcı olanı ise son yıllarda yapılan genetik çalışmaların ortaya koyduğu o sarsıcı gerçekti. Kenanlılar hiçbir yere gitmediler, yok edilmediler ve yeryüzünden silinmediler. Bugün Lübnan'da, Suriye'de, Ürdün'de ve hatta İsrail'de yaşayan milyonlarca insanın damarlarında hala Kenanlıların kanı akıyor. Onlar hep oradaydılar. Sadece isimleri ve hikayeleri değiştirilmişti. Eğer bu noktada uykuya dalmak üzereyseniz veya sadece gözlerinizi kapatıp bu tarihi fısıltıları dinliyorsanız bu harika. Çünkü amacımız tam olarak zihninize bu derin huzuru verebilmek. Ama uykuya tam anlamıyla teslim olmadan önce hemen şimdi kanalımıza abone olabilir, hangi şehirden ve saat kaçta bu hikayeyi dinlediğinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Dünyanın farklı köşelerinden, farklı saat dilimlerinden aynı hikayede buluşmak bize her zaman ilham veriyor. Kenanlıların hikayesi, insanlık tarihinin en büyük ironilerinden biridir. Mısır piramitleri henüz yeni yeni inşa edilirken, Kenanlılar taş surlarla çevrili şehirler kuruyorlardı. Mezopotamya'da Babil gücünün zirvesine ulaşırken, Kenanlı tüccarlar Akdeniz'in hırçın dalgalarını aşarak devasa gemilerle okyanuslara açılıyor,
daha sonra efsaneleşecek olan koloniler kuruyorlardı. Hepimizin ismini duyduğu o usta denizciler, Fenikeliler. Onlar aslında Kenanlıların ta kendisiydi. Sadece aynı kültürün, aynı halkın denize açılmış farklı bir versiyonuydular. Ancak bu muazzam medeniyet, eski ahitin o birkaç sayfalık karanlık tasvirlerine sıkıştırıldı ve başkalarının destanında sadece yoldan çekilmesi gereken bir engele indirgendi. Kuzey Amerika tarihini sadece Vahşi Batı filmlerinden öğrenip, binlerce yıllık yerli Amerikan kültürünü tamamen yok saymak nasıl büyük bir hata ise, kutsal toprakların tarihini de sadece İncil'den okuyup Kenanlıları yok saymak aynı derecede büyük bir hatadır. Şimdi her şeyi unutun. Mezopotamya'yı, Mısır'ı, Roma'yı, bildiğiniz tüm o büyük başlangıç hikayelerini bir kenara bırakın. Tarihin gerçek başlangıç noktasına, Akdeniz'le Ürdün Nehri arasında sıkışmış o dar toprak şeridine, günümüzden tam 12 bin yıl öncesine gidiyoruz. Buzul çağının o dondurucu ve amansız soğuğu 100 bin yıl boyunca dünyayı esir almıştı. Deniz seviyeleri bugünkünden o kadar düşüktü ki devasa buzullar suları hapsetmiş, kıtalar birbirine bağlanmıştı. Ancak 12 bin yıl önce iklim yavaş yavaş değişmeye, sıcaklıklar artmaya başladı. Ve işte tam bu noktada Doğu Akdeniz kıyılarında antropologların bugün bereketli hilal adını verdikleri o mucizevi coğrafya doğdu. Daha düne kadar seyrek çalılıkların olduğu o soğuk tepeler bir anda yabani buğday ve arpanın altın sarısı denizlerine dönüştü. Hayvan sürüleri görülmemiş bir bollukla çoğaldı. Ve bu topraklarda yaşayan insanlar, yani Natufyanlar bu değişimi fark ettiler. Onlar binlerce yıl boyunca yiyecek peşinde koşan sıradan avcı toplayıcılar gibi davranmadılar. İnsanlık tarihinde daha önce eşi benzeri görülmemiş bir şey yaptılar. Durdular. Milattan önce 12.500 yıllarında Natufyanlar, kaynaklar tükenince terk edilecek geçici kamplar değil, nesiller boyunca kalacakları kalıcı köyler inşa etmeye başladılar. İsrail'in kuzeyindeki Ayn Mallaha gibi yerleşimlerde taştan temelleri olan dairesel evler, erzakları saklamak için kayalara oyulmuş devasa depolama çukurları ve bir daha asla taşınamayacak kadar ağır devasa öğütme taşları buluyoruz. Burası geçici bir kamp değil, insanlığın ilk gerçek yuvalarından biriydi. İşin en çarpıcı yanı ise Natufyanların tüm bu köy hayatını tarımı icat etmeden binlerce yıl önce başarmış olmalarıydı. Doğanın onlara sunduğu o muazzam vahşi tahıl bolluğu sayesinde sadece avlanıp toplayarak kalıcı bir düzene geçtiler. Kemik saplara yerleştirdikleri çakmak taşı bıçaklarla dünyanın ilk oraklarını yaptılar. Bu orakların üzerindeki parlamalar onların ne kadar yoğun bir hasat yaptıklarının en büyük kanıtıdır. Hatta sanatla uğraştılar. Deniz kabuklarından kolyeler yaptılar ve belki de en dokunaklısı köpeği evcilleştirdiler. Kamp ateşi etrafında yiyecek bekleyen vahşi bir kurt değil, insanla birlikte uyuyan, onunla gömülen gerçek bir dost. Bir Natufyan mezarında özenle gömülmüş bir insanın elinin hemen altında bir köpek yavrusunun iskeleti bulunur. Aradan geçen 12 bin yıla rağmen o sevgi ve şefkat jesti taşların arasından bize ulaşır. Ancak doğa her zaman cömert davranmaz. Milattan önce 10.800 yıllarında Genç Drias adı verilen o felaket dönemi geldi. İklim aniden tekrar soğudu, yağmurlar kesildi, o altın sarısı tahıl tarlaları bir anda kurudu ve yok oldu. Natufyanlar binlerce yıldır kurdukları bu rahat düzeni, o sıcak köylerini terk edip eski göçebe hayatlarına geri dönme tehlikesiyle karşı karşıya kaldılar. İşte tam o anda, o büyük çaresizliğin ve açlığın ortasında insanlık tarihinin en büyük devrimini gerçekleştirdiler. Hayatta kalan en verimli tohumları seçtiler, onları toprağa kendi elleriyle ektiler ve bir sonraki hasadı beklemeye başladılar. Tarım bir tesadüf ya da neşeli bir keşif değildi. O, köylerini ve düzenlerini kaybetmemek için doğaya karşı verilmiş çaresiz bir hayatta kalma mücadelesiydi. Neolitik devrim dedikleri bu büyük patlama işte bu topraklarda, Kenan coğrafyasında ateşlendi. Tarihin bu sisli döneminde her şeyin merkezinde duran, eski kelimesinin bile yetersiz kaldığı bir yer vardır. Eriha, yani Jeriko. Herhangi bir arkeoloji bölümüne gidip Eriha dediğinizde
Profesörlerin gözlerindeki o parlamayı görebilirsiniz. Çünkü Eriha sadece eski değildir. O absürt derecede, mantık sınırlarını zorlayacak derecede eskidir. Öyle ki dünyanın geri kalanındaki antik şehirler onun yanında modern birer banyo gibi kalır. Eriha'daki ilk yerleşim M.Ö. 9600 yıllarına dayanır. Gözlerinizi kapatıp bu rakamı zihninizde tartmaya çalışın. Bu tarih Mısır piramitlerinden tam 6000 yıl, Stonehenge'den 7000 yıl ve Mezopotamya'da yazının icadından 8500 yıl öncesidir. Üstelik Eriha sadece derme çatma kulübelerden oluşan sıradan bir köy değildi. İnsanlık henüz tekerleği, çanak çömleği veya metali icat etmemişken onlar devasa taş mimariler inşa ediyorlardı. Yaklaşık 3,5 metre yüksekliğinde, 1,5 metre kalınlığında tüm yerleşimi bir zırh gibi saran devasa bir taş sur ve o surun içinde 22 basamaklı gizli bir merdiveni olan 8,5 metrelik ihtişamlı bir kule. O dönemin ilkel araçlarıyla bu kadar devasa taşları kim, neden üst üste koydu? Bazıları bunun bir sel bariyeri olduğunu, bazıları düşmanlara karşı bir savunma hattı olduğunu, bazıları ise toplumsal gücü gösteren devasa bir ritüel projesi olduğunu söylüyor. Gerçek her neyse, Eriha'nın inşası, insan zihninin ne kadar erken dönemde bu denli organize olabildiğinin en somut, en taştan kanıtıdır. Fakat Eriha'nın asıl gizemi, o taş duvarların altında, evlerin tabanlarında saklıdır. Eriha halkı sadece hayatta kalmaya çalışan basit çiftçiler değildi. Onlar ölümle, hafızayla ve ebediyetle karmaşık bir ilişki kurmuşlardı. Ölülerini evlerinin zeminine gömüyorlardı. Bu o dönem için çok da sıra dışı bir durum değildi. Ancak haftalar veya aylar sonra o mezarları tekrar açıyor, ölülerinin sadece kafataslarını bedenlerinden ayırıp çıkarıyorlardı. Sonra bu kafataslarını çamur veya alçıyla sıvıyor, kaybettikleri sevdiklerinin yüz hatlarını adeta bir heykeltıraş gibi yeniden modelliyorlardı. Göz çukurlarına parlak deniz kabukları yerleştiriyor, yüzlerine renk veriyor ve bu portreleri evlerinin baş köşesinde sergiliyorlardı. Bunlar isimsiz tanrı heykelleri değildi. Bunlar dedelerin, ninelerin, aile büyüklerinin kişisel portreleriydi. 10.000 yıl önce, yazının olmadığı, tarihin kaydedilmediği bir çağda bu insanlar "beni unutma" diyerek ölüme meydan okuyorlardı. Zamanla bu kültür genişledi, dönüştü ve M.Ö. 4500'lerde Garsulyen adı verilen yepyeni bir evreye ulaştı. Garsulyenler sadece hayatta kalmakla kalmadılar, sanatı ve teknolojiyi birleştirdiler. Kusursuz bir ustalıkla işlenmiş geometrik desenli seramikler, fil dişi heykeller ve hepsinden önemlisi metaller yarattılar. Yahudiye çölünde bulunan yüzlerce bakır eşya, o dönemde asla var olmaması gereken, son derece gelişmiş kayıp mum tekniğiyle dökülmüş asalar, taçlar ve ritüel objeleriydi. Henüz şehirler tam olarak kurulmamışken, yazı icat edilmemişken, Kenan topraklarındaki bu insanlar ateşe ve metale hükmediyor, tapınaklarının duvarlarına devasa yıldız haritaları ve ejderha figürleri çiziyorlardı. Fakat onların kaderini belirleyen şey sadece bu ustalıkları değildi. Kaderleri üzerinde yaşadıkları o dar toprak şeridiydi. Haritaya baktığınızda Kenan'ın neden her zaman kan ve savaşla yıkandığını anlarsınız. Güneyde Afrika, doğuda Asya, kuzeyde Avrupa. Bu üç kıta arasındaki tek doğal köprü, tek geçiş noktası burasıydı. Hangi imparatorluk sefere çıkarsa çıksın, hangi ticaret kervanı yola koyulursa koyulsun, Kenan'dan geçmek zorundaydı. Onların coğrafyası, onların kaderiydi. İşte bu uzun ve köklü geçmişin ardından M.Ö. 3500'lerde Tunç Çağı başladığında Kenanlılar tarih sahnesine aniden çıkmadılar. Onlar zaten 6000 yıldır o topraklardaydılar. Şehirleri inşa eden, metali eriten, atalarının yüzlerini taşa kazıyanlar onlardı. Tunç Çağı sadece onların bu binlerce yıllık sessiz emeğinin üzerine görkemli bir isim koyacaktı. Milattan önce 2000'li yıllara gelindiğinde Kenan bölgesi artık kendi altın çağını yaşamaya başlamıştı. O binlerce yıllık küçük köyler, mütevazı tarım yerleşimleri bir anda patlama yaşadı ve tarihte eşine az rastlanır bir kentsel dönüşüm geçirdi.
Bu dönemde Kenanlılar sıradan kasabalar yerine on binlerce insanın yaşadığı, modern askeri mühendisleri bile kıskandıracak derecede karmaşık savunma sistemlerine sahip devasa şehir devletleri inşa ettiler. Özellikle Megiddo ve Hazor gibi şehirler bu altın çağın en parlak incileriydi. Hazor, 200 dönümü aşan devasa arazisi ve 40 bin kişiye varan nüfusuyla o dönemde Babil'den bile daha büyük, Mısır'daki herhangi bir şehirden çok daha ihtişamlı bir metropoldü. Kalınlığı 6 metreyi bulan taş surlar, eğimli ve pürüzsüz savunma rampaları, düşmanı dar geçitlerde tuzağa düşüren karmaşık şehir kapıları, tüm bunlar Kenanlıların sadece hayatta kalmaya çalışmadığını, ellerinde korumaya değer çok büyük bir servet olduğunu tüm dünyaya ilan ediyordu. Bu servetin kaynağı ise şüphesiz ki ticaretti. Kenan, Mezopotamya ile Mısır'ı birbirine bağlayan o büyük otoyolun, deniz yolunun tam kalbindeydi. Kenanlı tüccarlar Afganistan'dan lacivert taşı, Anadolu'dan kalay, Mısır'dan fil dişi, Kıbrıs'tan bakır getiriyor, bunları işleyip inanılmaz güzellikte takılar, silahlar ve kumaşlar olarak tüm antik dünyaya satıyorlardı. Ancak Kenanlılar sadece tüccar değillerdi. Onlar aynı zamanda usta diplomatlar ve gerektiğinde acımasız fatihlerdi. Öyle ki M.Ö. 1650'lerde tarihin gördüğü en akıl almaz askeri başarılardan birine imza attılar. Mısır'ı fethettiler. Hiksoslar adıyla bilinen ve ağırlıklı olarak Kenanlılardan oluşan bu koalisyon Mısır'a girdi, Nil deltasını ele geçirdi ve tam bir yüzyıl boyunca Mısır'ı firavunlar olarak yönettiler. Mısır'ı yakıp yıkmak yerine onların kültürünü benimsediler. Ama daha da önemlisi savaş arabası ve kompozit yay gibi Mısır ordusunu gelecekte yenilmez yapacak o devrimsel askeri teknolojileri ilk kez Mısır'a onlar getirdiler. Fakat Kenanlıların insanlık tarihine bıraktıkları en büyük miras ne devasa surları ne de savaş arabalarıydı. Onların en büyük icadı şu an zihninizde yankılanan bu kelimelerin kağıda dökülmesini sağlayan o eşsiz sistemdi. Alfabe. Sümerlerin çivi yazısı veya Mısır'ın hiyeroglifleri gibi öğrenmesi yıllar süren, yüzlerce sembolden oluşan o karmaşık sistemler sadece elitlerin ve rahiplerin tekelindeydi. Ancak Sina Yarımadası'ndaki bakır madenlerinde çalışan Kenanlı işçiler her ses için tek bir basit sembol kullanmayı akıl ettiler. Öğrenmesi aylar değil, sadece haftalar süren bu yepyeni ve basit sistem, bilginin kralların saraylarından çıkıp sıradan tüccarların, zanaatkarların ellerine geçmesini sağladı. Bugün dünyada kullanılan Fenike, İbrani, Arap, Yunan, Kiril ve Latin alfabelerinin tamamı o Kenanlı madencilerin kayalara kazıdığı bu ilk harflerin çocuklarıdır. Onlar kelimenin tam anlamıyla yazıyı demokratikleştirdiler. Aynı dönemde doğudaki çöllerden gelen Amoriler, yani Batılılar olarak bilinen yeni bir halk, Kenan topraklarına yavaş yavaş ve barışçıl bir şekilde sızmaya başladı. Şehirleri yıkmadılar, aksine onlara entegre oldular. Kenanlılarla evlendiler ve zamanla bu devasa şehir devletlerinin yöneticileri haline geldiler. Kenan, farklı dillerin, kültürlerin ve inançların bir araya gelip kaynaştığı Orta Doğu'nun o ilk ve en büyük eritme potasıydı. İşte bu zenginlik, bu kozmopolit yapı onların dinine ve mitolojisine de şekil verdi. Ki bu mitoloji binlerce yıl sonra yazılacak olan o kutsal kitapların temelini oluşturacaktı. Şimdi dinler tarihinin o en hassas ve çarpıcı sırrına, İncil'in ve Tevrat'ın gölgesinde kalmış o büyük gerçeğe adım atalım. Bugün dünyada milyarlarca insanın inandığı İncil ve Tevrat'ın Tanrısının asıl adı mecazi veya sembolik değil, kelimenin tam anlamıyla eldir. İbranice'de Tanrı anlamına gelen Elohim kelimesi, el kelimesinin çoğul formundan başka bir şey değildir. Ve el aslında İbrani kökenli bir tanrı değildi. O İncil'in İsrailoğullarına gidin ve onları yok edin dediği o Kenan medeniyetinin, yani Kenanlıların baş tanrısı, Panteon'un zirvesindeki mutlak yaratıcıydı. Kenanlılar gökyüzüne baktıklarında rastgele parlayan yıldızlar görmezlerdi. Onlar evreni yöneten ilahi bir meclis, tanrılardan oluşan kozmik bir konsey görürlerdi.
Ve o konseyin tam ortasında, kutsal bir dağın zirvesindeki tahtında oturan kişi, tanrıların ve insanların babası, merhametli ve bilge Boael idi. O kıskanç veya insanlarla sürekli uğraşan bir tanrı değildi. Aksine uzak, bilge ve evrenin dengesini sağlayan o ulu ataydı. Ancak işin daha da ilginç olan kısmı El'in yalnız olmamasıydı. Onun bir eşi vardı, Aşera. Aşera, tarihin tozlu sayfalarında unutulmuş küçük bir tanrıça değildi. O, tanrıların annesi, cennetin kraliçesi ve tüm antik Yakın Doğu'nun en çok saygı duyulan figürüydü. Kenan'daki hemen hemen her kasabada onun doğurganlığını ve koruyuculuğunu simgeleyen kutsal ağaçlar, yani Aşera direkleri bulunurdu. Eski Ahit'i dikkatle okuyanlar, İsrailoğullarının krallarının ve peygamberlerinin sürekli olarak bu Aşera direklerine tapınmayı yasaklamaya ve onları yıkmaya çalıştıklarını fark edeceklerdir. Arkeologların antik İsrail topraklarında bulduğu eski yazıtlarda Yahve ve onun Aşerası ibaresi açıkça görülür. Bu yazıtlar Yahve Aşera'ya karşı demez. Tam aksine tıpkı Kenanlıların baş tanrısı El gibi İsrailoğullarının tanrısı Yahve'nin de bir eşi olduğunu ve bu eşin Kenanlıların ulu ana tanrıçası Aşera olduğunu söyler. Dinler tarihi aslında gökten zembille inmemiş. Kenan inançlarının isimlerini, kozmik imgelerini ve evren tasavvurlarını alıp tüm o tanrısal konseyi tek bir isim altında birleştirerek yeniden yazılmıştır. Yine de günlük hayatta sıradan bir Kenanlı çiftçi, o bilge ve uzak tanrı El'den ziyade onun hırçın ve güçlü oğlu Baal'e dua ederdi. Baal-Hadad fırtına tanrısıydı, bulutların sürücüsüydü. Her damlası altın değerinde olan o yağmurları toprağa getiren, ekinleri yeşerten oydu. Ufukta kara bulutlar belirdiğinde, bu Baal'in gökyüzündeki savaş arabasıyla gelişi demekti. Şimşekler onun mızrağı, gök gürültüsü ise onun gürleyen sesiydi. Baal, gücünü kazanmak için kaosun ve yıkıcı suların tanrısı olan Yam ile, yani deniz ile savaşmak zorundaydı. Kenan mitolojisinde Baal, Yam'ı yenerek düzeni kaosa karşı korur, medeniyeti o vahşi dalgaların yıkımından kurtarırdı. İncil ve Tevrat'ta Yahve'nin deniz canavarı Leviatan'ı veya Rahab'ı ezdiği anlatılırken, aslında o metinlerin yazarları binlerce yıldır kendi kültürlerinde yaşayan bu Kenanlı fırtına tanrısının kahramanlık destanını kullanıyorlardı. Ancak Baal'in en büyük savaşı denizle değil, ölümle, yani yeraltı tanrısı Mot'la idi. Her yaz Kenan toprakları kavurucu sıcağın altında kuruyup sarardığında, ekinler öldüğünde Baal de Mot'a yenilerek yeraltı dünyasına inmiş olurdu. O dönemde tüm tanrılar yas tutar, yağmurlar kesilir ve doğa adeta ölürdü. Fakat aylar sonra sonbahar yağmurları başladığında Baal tekrar dirilir, ölümü yener ve yeryüzüne can verirdi. Bu efsane aslında doğanın ve mevsimlerin yaşamla ölüm arasındaki o bitmek bilmeyen döngüsünün taşa ve dualara kazınmış haliydi. Çiftçiler toprağa tohumu atarken, gökyüzünde fırtınalar koparken, Kenan halkı güneşi, savaşı, hastalığı ve şifayı temsil eden onlarca farklı tanrıya adaklar sunar, bu karmaşık ve canlı kozmik dramanın bir parçası olarak hayatlarını sürdürürlerdi. Peki ya o meşhur ve korkunç efsaneler? Kutsal kitapların o öfkeyle anlattığı, Kenan tapınaklarının içindeki o akıl almaz yozlaşma hikayeleri? Asırlar boyunca tarihçiler ve teologlar, Kenanlıların tapınaklarında kutsal fahişeliğin yaygın olduğunu, bu insanların tanrılarını memnun etmek için ahlaki sınırları tamamen yıktıklarını iddia ettiler. Eski Ahit bu uygulamaları defalarca kınar. Hatta klasik Yunan ve Roma yazarları bile bu egzotik doğu ritüellerinden bahseder. Ancak modern arkeolojinin ışığı altında tapınak kalıntılarını 10 yıllar boyunca santim santim kazan bilim insanlarının karşısına çıkan gerçek bambaşkadır. Kutsal fahişelik efsanesini destekleyecek tek bir fiziksel kanıt, tek bir yazıt, tek bir kalıntı bile bulunamamıştır. Tapınakların etrafında genel evler yoktu. Yazmanların kayıtlarında böyle bir ritüelden bahsedilmiyordu ve tapınak sanatında buna dair tek bir çizim bile yer almıyordu.
Büyük olasılıkla bu durum Yunanlı gezginlerin yabancı kültürleri tamamen yanlış anlamalarından veya İncil yazarlarının başka tanrılara tapmayı ruhani bir aldatma veya fahişelik metaforu üzerinden anlatmalarının kelimesi kelimesine gerçek sanılmasından kaynaklanan devasa bir tarihi yanılgıydı. Kenan tapınakları birer yozlaşma merkezi değil, aksine şehrin tahılını depolayan, zanaatkarları barındıran, ticareti düzenleyen ve tıpkı modern bir banka veya belediye binası gibi işleyen son derece ciddi ekonomik ve idari merkezlerdi. Ancak Kenanlıların ismini asıl karartan o diğer dehşet verici iddiaya gelince, yani çocuk kurban etme meselesinde, işte orada tarih çok daha karanlık ve karmaşık bir hal alır. Antik metinler, Kenanlıların ve onların soyundan gelen Kartacalıların çocuklarını ateşe atarak tanrılarına sunduklarını söyler. Ve arkeologlar Sicilya'dan Kuzey Afrika'ya kadar uzanan Fenike coğrafyasında içinde bebek ve küçük çocukların yakılmış kemiklerinin bulunduğu binlerce küçük küple dolu devasa mezarlıklar, yani tofetler bulduklarında kutsal kitapların haklı olduğu zannedildi. Kanıtlar o kadar somuttu ki kimse bu dehşeti inkar edemezdi. Fakat madalyonun diğer yüzü o kadar basit değildi. Antik dünyada bebek ölümleri korkunç boyutlardaydı. Doğan çocukların yarısı 5 yaşına gelmeden hastalıktan ölüyordu. Bazı modern bilim insanları bu mezarlıkların aslında doğal yollarla hayatını kaybeden çocuklar için hazırlanmış, ateşte arınmayı sembolize eden çok özel ve hüzünlü mezarlıklar olabileceğini öne sürmektedir. Yine de tarih her zaman saf ve temiz değildir. Şehirlerin acımasız düşman orduları tarafından kuşatıldığı, aylarca süren açlığın insanları deliliğin eşiğine getirdiği, salgın hastalıkların ve kuraklığın tüm umutları tükettiği o korkunç kriz anlarında, bu insanların tanrıları yatıştırmak için o son ve en korkunç çareye başvurduklarına dair kanıtlar da vardır. Ama bu, kutsal kitapların resmettiği gibi günlük, sıradan ve rahatça yapılan bir ritüel değil. Aksine, dünyanın sonu geldiğini düşünen çaresiz bir halkın o en karanlık karanlığa teslim oluşuydu. İşte bu çaresiz ve ihtişamlı medeniyetin içinden zamanla yeni bir inanç sistemi, her şeye kadir tek bir tanrı inancı doğduğunda eski Kenan dünyası yok olmadı. O tek tanrı elin bilgeliğini, Baal'in fırtınalarını, Aşera'nın koruyuculuğunu kendi içinde eritti. Geriye kalan o devasa Kenan panteonundaki diğer tüm tanrılar, melekler ve şeytanlar olarak yeniden isimlendirildi. Bugün hala korkuyla veya umutla andığımız o göksel güçler, aslında Kenanlıların binlerce yıl önce isimlerini koydukları, yağmuru, güneşi ve hasadı emanet ettikleri tanrıların yankılarından başka bir şey değildir. Onların duaları bugün hala bizim dualarımızın içinde, gizli bir fısıltı olarak yaşamaya devam ediyor. Ancak tarih hiçbir medeniyete sonsuz bir altın çağ bahşetmez. Neredeyse 500 yıl boyunca Kenanlılar ticaretin, sanatın ve bağımsızlığın tadını çıkardılar. Surlarla çevrili devasa şehirlerinde dünyanın dört bir yanından gelen zenginliklerle altın çağlarını yaşadılar. İstilaları atlatmış, yeni yöneticilere uyum sağlamış ve her seferinde kimliklerini korumayı başarmışlardı. Ne var ki milattan önce 1457'lere gelindiğinde güneyden Nil Nehri'nin kıyılarından o güne kadar gördükleri en karanlık fırtına koptu. Mısır uyanmıştı ve Mısır öfkeyle uyandığında tüm antik dünyanın temelleri titrerdi. O bahar Kenan'ın kuzeyindeki Yizreel Vadisi yemyeşil ekinlerle doluydu. Ticaret yolları hareketliydi. Ama o gün Megiddo Kalesi'nin önünde tüccarlar değil, tarihte eşine az rastlanır bir ordu toplanmıştı. Mısır'ın gelişini haber alan 300'den fazla Kenanlı kral ve yerel yönetici, aralarındaki tüm husumetleri bir kenara bırakıp vatanlarını savunmak için devasa bir koalisyon kurmuşlardı. Megiddo, Mısır ordusunun geçmek zorunda olduğu o dar vadinin tam kalbindeydi. Kenanlılar sayıca üstündü, coğrafyayı avuçlarının içi gibi biliyorlardı ve son derece haklı bir özgüvenle Mısır ordusunu o dar geçitte ezeceklerine inanıyorlardı. Fakat karşılarındaki adam sıradan bir firavun değildi. O, antik dünyanın Napolyon'u olarak bilinen, 20 yıl boyunca önüne çıkan her şeyi fethetmiş o efsanevi askeri deha, 3. Tutmos'eydi.
Kenanlı krallar geçitte beklerken Tutmos'e akıl almaz bir kumar oynadı. Ordusunu üçe böldü ve ana kuvvetlerini o bilindik geniş vadiden değil, kendi generallerinin bile buradan geçersek hepimiz ölürüz diyerek yalvardığı, atların bile ancak tek sıra halinde yürüyebildiği dar ve tehlikeli bir dağ yolundan geçirdi. Eğer Kenanlılar o dağ yolunda Mısırlıları fark etseydi, tüm Mısır ordusu orada tek bir ok bile atamadan yok edilebilirdi. Ama Tutmos'e haklı çıktı. Şafak sökerken Mısır ordusu Kenanlıların hiç beklemediği bir anda tam arkalarından, dağların arasından bir sel gibi ovaya aktı. Savaş bir günden bile kısa sürdü. Sadece saatler önce zaferden emin olan o mağrur Kenanlı krallar, savaş arabalarını, zırhlarını ve hatta silahlarını savaş alanında bırakıp Mısır süvarilerinin kılıçlarından kurtulabilmek için Megiddon'un surlarına doğru can havliyle kaçtılar. Mısır kayıtları, eğer askerler Kenanlıların geride bıraktığı o muazzam serveti yağmalamak için durmasalardı, Megiddon'un o gün düşeceğini yazar. Ancak o yağma faslı, Kenanlı krallara surların arkasına saklanmaları için gereken o son çaresiz zamanı verdi. Sonrası, kelimenin tam anlamıyla bir kabustu. Tam 7 ay süren, açlığın, çaresizliğin ve ölümün her gün surların içinde gezindiği o korkunç kuşatma. Megiddo sonunda düştüğünde Tutmos sadece haraç alıp geri dönmedi. O, Kenan topraklarının kaderini baştan yazdı. Tüm o bağımsız şehir devletlerini, o gururlu kralları, Mısır'ın valilerine boyun eğen birer köleye, itaatkar vasallara dönüştürdü. Bu sıradan bir yenilgi değil, 350 yıl sürecek olan kanlı, ağır ve onur kırıcı bir sömürge döneminin başlangıcıydı. Mısır'ın kurduğu bu emperyal sistem, zekice olduğu kadar acımasızdı. Yerel kralları tamamen yok etmediler. Onları tahtlarında bıraktılar ama boyunlarına Mısır'ın tasmasını geçirdiler. Her yıl Kenan'dan Mısır'a devasa bir servet akmak zorundaydı. Tonlarca tahıl, şarap, zeytinyağı, sedir ağacı, bakır, altın, gümüş ve hatta kralların kendi kızları Mısır firavunlarının haremine sunulan canlı vergiler olarak güneye gönderildi. Bugün Amarna mektupları olarak bildiğimiz ve o Kenanlı kralların firavunlara yazdığı çivi yazısı tabletleri okuduğunuzda o çaresizliği iliklerinize kadar hissedersiniz. Birbirlerinin topraklarına saldıran, firavuna yalvaran, beni koru ben senin sadık köpeğinim diye yakaran o eski mağrur kralların acınası halleri, sömürgeleştirilmiş bir medeniyetin psikolojik olarak nasıl çöktüğünün en net fotoğrafıdır. Ancak bu karanlık çağda sonsuza dek sürmeyecekti. Milattan önce 1200'lere gelindiğinde tüm Tunç Çağı dünyasını sarsacak, insanlık tarihinin en büyük kıyametlerinden biri yaşandı. Tunç Çağı çöküşü. Gizemli deniz kavimlerinin bitmek bilmeyen akınları, ardı ardına gelen kuraklıklar, depremler ve isyanlar sonucunda Hitit İmparatorluğu çöktü, Mısır kendi sınırlarına çekilmek zorunda kaldı, Miken sarayları alevler içinde yandı. Kenan şehirleri de bu yıkımdan payına düşeni aldı. Pek çoğu yakıldı, yağmalandı ve terk edildi. Ancak küllerin arasından yükselen şey, kutsal kitapların anlattığı o tamamen yok edilmiş bir Kenan medeniyeti değildi. Onlar ölmediler, sadece dönüştüler. Kıyı şeridinde kalan Kenanlılar, bildiğimiz o efsanevi tüccarlar ve denizciler olan Finikelilere dönüştüler. Gemileriyle Akdeniz'i fethettiler. İç kesimlere, dağlık bölgelere çekilen veya zaten orada yaşayan diğer Kenanlı gruplar ise Mısır'ın baskısından kurtulmanın verdiği özgürlükle kendi yeni kimliklerini inşa ettiler. Zamanla yepyeni bir tanrı inancı etrafında birleşen bu dağlı Kenanlılar tarihe İsrailoğulları olarak geçtiler. Evet, genetik bilimi yalan söylemez. Günümüzde yapılan DNA testleri, antik Kenanlıların iskeletlerinden alınan genetik mirasın, modern Lübnanlıların, Suriyelilerin, Filistinlilerin, Ürdünlülerin ve Yahudilerin damarlarında aynı oranda sapasağlam bir şekilde yaşadığını kanıtlamıştır. Onlar asla yok edilmediler. İncil'in o destansı soykırım ve fetih hikayeleri aslında aynı kökten gelen, aynı alfabeyi kullanan, aynı tanrılara inanmış ama zamanla siyasi ve dini olarak birbirinden kopmuş kardeşlerin birbirlerini yabancılaştırma çabasından başka bir şey değildi.
Kötü adam ilan edildiler çünkü tarihi her zaman yeni kurulan krallıklar yazar. Kenanlılar, insanlık tarihinin o büyük sessiz temelidir. Gölgelerin arkasında unutulmuş, isimleri silinmiş ama aslında her dilde, her inançta ve o topraklarda yaşayan her insanın genlerinde fısıltıyla konuşmaya devam eden o ilk ve asıl sahipler. Gecenin karanlığı yavaşça odanıza dolarken, tarih kitaplarının sayfaları arasında kaybolmuş bu gerçekleri bizimle birlikte keşfetmekten keyif aldıysanız, lütfen şimdi kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu tarih meraklısı dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Desteğiniz, unutulmuş sırları aydınlatmaya devam etmemiz için bize güç veriyor. Tıpkı binlerce yıl önce o devasa Kenan şehirlerinin üzerine çöken o yıldızlı geceyi düşünün. Mısır firavunlarının öfkesi, savaş arabalarının tozu, tanrıların o gürültülü savaşları artık çok geride kaldı. O ihtişamlı kralların, surları aşılmaz sanılan şehirlerin hepsi bugün toprağın altında sessiz ve derin bir uykudalar. Zamanın o büyük, affedici ve sakinleştirici nehri her şeyi örtüyor. Şimdi siz de zihninizi bu kadim sessizliğe bırakın. O eski savaşlar bitti, tüm sesler sustu. Yalnızca rüzgarın o yıkık taşların arasından geçerken çıkardığı eski, huzurlu bir ninni var. Gözleriniz ağırlaşsın. Tıpkı tarihin o yorgun ama huzurlu uykusuna dalar gibi derin ve sakin bir geceye teslim olun. İyi geceler. Tarihin ve zamanın ötesinden rüyalarınıza sızan o derin sessizlikle.